Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu runner ya da sehpa örtüsünü yapacağız. Ben şu anda sehpa örtüsü olarak kullanıyorum. Bunu daha sonra runner olarak da kullanabilirim. Yapılışı çok kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceğim model. Bunu istediğiniz renk ve iplerde yapabilirsiniz. Ben 2 mm makrome ipiyle yaptım. Büyük görününce daha iyi göründü. Ben bu şekilde 3 şerit yaptım. İsterseniz buna daha fazla şerit ekleyebilirsiniz. Daha önce buna benzer modeller yapmıştık. Hepsi ayrı ayrı güzel durdu. Bu modeli de ben çok beğendim. Çok kolay, çok az ip gidiyor. Örtümün eni 38 santim, boyu da 144 santim. Bu ölçülerde bir runner'a yaklaşık 250 metre kadar ip gitti. Püskülsüz hali bu ölçülerde. Ben görüntüsünü çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz hedefimiz 1 milyon abone olmak. Şu anda yarısına geçtik. Diğer yarısını tamamlamak için uğraşıyoruz. Siz de videolara beğen ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Sayenizde biz de 1 milyon aboneye ulaşmış oluruz. Bu modeli yapmak isteyenler ütülenebilir ipleri tercih ederseniz iyi olur. Çünkü model ütülendikten sonra kendini gösteriyor. Ben de bunu hafif tersten ütüledim. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. Türkiye'de kullandığınız ipleri yoruma yazarsanız ya da bulunduğunuz ülkede kullandığınız ipleri yazarsanız diğer arkadaşlara da fikir olur. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 mm kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. İpin arkasında 2 ile 4 mm tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 mm tığ kullanacağım. Şimdi şeridime başlıyorum. Şimdi dantel kısmına başlıyoruz. Zincir çekerek başlıyorum. 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk yaptığım zincirin içinden tığımı batırarak halkamı birleştiriyorum bu şekilde. Şimdi trabzanı yapmaya başlıyorum. İlk trabzan yerine zincir çekerek başlıyorum. Bunu normal ikili trabzanla yapmak isteyenler 3 zincir, benim gibi üçlü trabzanı yapmak isteyenler 4 zincir çekerek başlayabilir. 4 zincir çektim ilk trabzanın yerine. Toplam 4 tane trabzan yapıyorum. Bu 1. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşluk içerisinde üçlü trabzan yapıyorum. Bu üçlü trabzan, ikili trabzan yapmak isteyenler bir sefer tığına dolayıp normal trabzan yapacaklar. Ben üçlü trabzanı yapıyorum. 2, 3, tığıma 2 sefer doluyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Ve 4. Arada 3 zincir. Tekrar diğer tarafta 4 trabzan daha yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 sonuncuyu yapıyorum. İlk sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi diğer sıraya başlıyorum. Diğer sırayı dönerken ilk trabzan yerine, bakın bu köşelerde trabzan yerine burada zincir çekiyoruz. Benimki üçlü trabzan olduğu için onun yerine 4 zincir çekiyorum. Eğer siz bunu ikili trabzan yapacaksınız, burası 3, arada 2 zincir, 5 zincir yapıyor. Benim gibi üçlü trabzanı yapanlar 6. 1, 2, 3, 4 bu trabzan yerine. Eğer bunu normal ikili trabzan yapacaksanız bir zincir eksik yapıyoruz. Arada 2 zincir ve toplamda 6 zincir. Dediğim gibi ikili trabzanını yapanlar 5 zincir çekiyor. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta aynı burada yaptığım işlemi yapıyorum. 4 bir tarafta, 4 diğer tarafta trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın tek tarafı yaptık. Şimdi arada tekrar 3 zincir. Şimdi diğer tarafı yapıyoruz. Tığımı 2 sefer doluyorum.
1 2 3 ve 4. Boşlukta aynı bu diğer işlemi burada yaptık. Şimdi burada kare yapmıştık. Aynı kareyi burada da yapıyoruz. Arada 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Burada trabzan yerine zincir yapmıştık. Dördüncü zincirin içinden, yani sonuncu zincirin içinden normal trabzanımı yapıyorum. İkinci sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi zincir çekerek tekrar başlıyorum. Dediğim gibi ben burada üçlü trabzan yaptığım için 6 zincir yaptım. Siz burada ikili trabzan yapanlar 5 zincir yapıyor. Burada da aynı şekilde ben 6 zincirle başlayacağım. Sıramı dönüyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Burada yapmış olduğum ilk trabzanın tepesine batarak trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Boşlukta trabzan yapmaya başlıyorum. Aynı buradaki gibi bir tarafta 4, diğer tarafta 4 trabzan yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta 2 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tekrar diğer tarafında da 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Ortadaki trabzan işlemi bitti. Aynı buradaki gibi buraya da kare yapmaya başlıyoruz. Arada 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Sonuncu trabzanın tepesine trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. 1 2 3. Eğer ikili trabzanda yapsanız, üçlü trabzanda yapsanız aynı yere batıyoruz. Bu trabzanın yanından beri saymaya başlıyoruz. 1 2 3. İkisinde de buradan 3. zincire batıyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi 4. sırayı yapıyoruz. Aynı buralarda yaptığımız gibi 6 zincir. 6 zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanın tepesinde trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir, tığıma doluyorum. Bakın burada ilk trabzanın tepesine batarak trabzanımı oluşuyorum. Trabzanımı yapıyorum. Tekrar arada 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Boşluğa gelerek buradaki gibi dörtlü trabzanı yapıyorum. 1 2 3 4. Arada 3 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Diğer 4 trabzanı yapıyorum. 1 2 3 4. Arada 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Yani bu sonuncu trabzanın tepesine. Arada 2 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Trabzanın tepesinde bir trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. 1 2. Bu trabzanın yanından beri saymaya başlıyoruz. 1 2 3. zincirin içinden trabzanı yapıyorum.
Şimdi bu başlangıç kısmı bitti. Köşe yapmaya başlıyoruz. Bakın aynı buradaki gibi 1, 2, 3, 4 sıra yaptıktan sonra kesmeye başlıyoruz. 2 kare kesip ondan sonra yeni kenar kısmına başlıyoruz. Şimdi ben 4 sıra yaptım. Sıramı dönüyorum hiç zincir çekmeden. Benim bu trabzanın tepesinden başlamam lazım. 1, 2, 3 yani 3. trabzanın tepesinden başlamam lazım. Oraya kadar iz sürümü yapıyorum. Bu arada 2 zincir vardı. Zincirlerin birer teline batarak iz sürümü yapıyorum. Bu şekilde ipimi alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. İkinci zincirinde bir telini alıyorum. İpimi oradan geçirip ilmeğin içinden geçiriyorum. Trabzanın tepesinde de aynı. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde buraya kadar iz sürümü yapıyorum. Zincirlerden bir tel. Şimdi trabzanın tepesine gelip burada normal iz sürme yapıyorum. Şimdi burada aynı bu köşelerde yaptığımız gibi sıra başlangıcı yapacağım. 6 zincir çekerek sıraya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 zincir trabzan yerine 2 zincir de aradaki zincir sayısı için. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bakın bu dörtlü yaptığımız trabzanın ilk trabzanına batarak normal bir trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, tığımı tekrar doluyorum. Şimdi boşlukta aynı bu işlemi tekrar ediyoruz. 4 trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşluktan trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi kare yapmaya başlıyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu dörtlü trabzanın 4. trabzanında yani sonuncu trabzan tepesinde trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şimdi burada da sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Buradan 2 kare kestik. Buradan da 2 kare kesiyoruz. Buradan yeni sıraya başlıyoruz. Burada 2 trabzan vardı. Burada 2 kare var. Burada da 2 kare var. Şimdi yeni sıraya 6 zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Sıramı dönüyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu ilk trabzanın tepesine batarak trabzanımı oluşturuyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Ortada zincir içerisinde tekrar trabzan yapmaya başlıyorum. 2, 3. Bu ortadaki işlem hep aynı. Toplam 4 trabzan. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar trabzan yapmaya başlıyorum. 2, 3 ve 4. 2 zincir. Bu trabzanın sonuncu trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Sıra sonuna kadar hep kare yapıyorum şu anda. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Arada 2 zincir. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3. 3. zincirin içinden trabzanımı yapıyorum.
Bu modelde bu köşelerin oluşması için hep 2 sıra yapıyoruz. Şu anda 2 sıra yaptık. Tekrar bu kesme işlemini yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden sıramı dönüyorum. Bu trabzanın tepesine kadar 2 kare keseceğiz. Bu trabzanın tepesine kadar iz sürümü yapıyoruz. Zincirin içinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sıradaki zincirin bir telinden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Trabzanın tepesinden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Zincirin içinde tekrar diğer zincirin içinde de iz sürümü. Trabzanın tepesine geliyorum. Orada da iz sürme yapıyorum. Burada da kesme işlemini yapıyorum. Bu model bu 2 sıradan oluşuyor. Hep bu 2 sırayı tekrar ediyoruz. Bu başlangıç kısmını oluşturduktan sonra hep şu 2 sırayı tekrar ediyoruz. Şimdi ben 1-2 sıra daha, yani bir köşe kısım daha göstereceğim. Ondan sonra tekrar göstermeme gerek yok. 6 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar bu orta işlemini burada yapıyoruz. Toplamda 4 trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Arada 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Son trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Burada da 2 kare kesiyoruz. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 6 zincir. Sıramı dönüyorum. Trabzanın tepesinde trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. İlk trabzanın tepesinde trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Ortada dörtlü trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Diğer 4 trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Arada 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Son trabzanın tepesine batarak bir trabzan. 2 zincir. Burada sıra sonuna kadar trabzanı yapıyoruz. Tekrar arada 2 zincir. 1, 2, 3. zincirin içinden trabzanımı yapıyorum. Modeli bu şekilde, şeritlerimizi bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Hep şu 2 sırayı tekrar ediyoruz. Tekrar anlatarak videoyu uzatmama gerek yok. Hala aklınızda soru işareti olanlar, biraz daha video izleme ihtiyacı olanlar, biraz videoyu geri alarak şu kısımdan tekrar izleyerek bu kısımları tekrar yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapabilirsiniz. Bence buna ihtiyaç olmayacak. Çünkü basit, artık burada yaptığımız yerlere bakarak yapabilirsiniz. Bunu yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Ben şimdi ilk şeridimi yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Bunu masama ölçtüm. İki taraftan da bu iki köşe sarkacak şekilde de ekstra ekledim. Yani şuradan sonrası bu şekilde sarkacak. Bir de püskül de ekleyince o boyu da düşünerek
sarkıtma payı verebilirsiniz. Ben 2 köşe verdim iki taraftan da. Bu şekilde yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapabilirsiniz. Sehpada, masada, nerede kullanmak istiyorsanız. Aynı sıra sonuna kadar böyle köşeye kadar geldim. Köşenin ikinci sırasında normalde burada iz sürme yaparak 2 kare kesiyorduk. Burada iz sürme yapıp bu tarafa gelmeyeceğim. Bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Sonra ikinci şeride başlıyoruz. İkinci şeridin başlangıç kısmını göstermeyeceğim. Videoyu geri alarak aynı burada başlangıç kısmını izleyebilirsiniz. Burada 4 sıra yapıp bu köşe işlemine kadar geliyoruz. Yani bu kesme işlemi yapacağımız yere kadar yapıyoruz. O eklemeye başlıyoruz. Şimdi buraya kadar yapalım. 4 sıra yapalım. Sonra motifimizi ekleyelim. Şimdi ben köşeye kadar geldim. İlk ekleme yapacağım yerden. Bu ekleme yaparken hepsi aynı yönde olması için yönlerini karıştırmıyoruz. Şimdi ilk sıraya bakıyorum. Yüzü bana doğru ilk sıranın. Bunu bu şekilde masamın üzerine yerleştiriyorum. Şimdi diğer motifin de aynı yönde olmasını istiyorum. Sıralar böyle hepsi aynı yönde oldu. Bu şekilde yaparsam bakın sıralar ters oluyor. Bunun tersi bunun düzü. Bunun tersi bunun düzü. Sıra karışıyor. O yüzden bunu da aynı şekilde yüzüne çeviriyorum. Bakın bunu ilk sıranın yüzü. Bunun da ilk sıranın yüzü. Ve sıram burada bittiği için bu köşeden birleştireceğim. Eğer tersine çevirdiğim zaman bu tarafta olsaydı bu şekilde birleştirebilirdik. Şimdi aynı yönde olması için bakın ikisi aynı yönde. Köşeler köşeye bu şekilde denk geliyor. Ben sıramı bu şekilde bitirmiştim. Tersine çeviriyorum. O zaman denk geliyor. Şimdi birleştirmeye bu şekilde başlıyorum. Aynı köşe yaparken batarken nasıl 3. zincire batıyorsak şimdi birleştirme aşamasında da aynı şekilde trabzanın yanında 1, 2, 3. zincirden tığımı batırıyorum. Bu ilmeğin içinden sonra çekip normal sıraya devam ediyoruz. Sadece bu birleştirme aşaması bu şekilde oluyor. Nasıl köşelerde iz sürme yapmaya başladıysak bunda da iz sürme yaparak normal sıraya devam ediyoruz. Zincirin içinden iz sürme, diğer zincirin içinden iz sürme, trabzanın tepesinde iz sürme, zincirin tek telinde iz sürme. Bu şekilde normalde kesme işlemi ne kadar yapıyorsak o kadar kesip trabzanın üzerine kadar geliyorum. Bu şekilde. Şimdi normal sıraya başlıyorum. 6 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. İlk trabzanın tepesinde trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Normal bu orta işlemini yapıyorum. 4 trabzan. 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı boşlukta 4 trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. 2 zincir. Trabzanın tepesinde 1 trabzan. 2 zincir. Trabzanın tepesinde 1 trabzan. Normal burada yaptığımız gibi dönüş yapıyoruz. Burada 2 kare kestik. Burada 2 kare kesmiştik. Burada da 2 kare kestik. Yeni sıraya başlıyoruz. 6 zincir. Sıramı dönüyorum. Trabzanın tepesinde trabzanımı yapıyorum. Burayı normal sırada yaptığımız gibi sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. 2 zincir. Tığıma doluyorum. İlk trabzanın tepesine batarak 1 trabzan. 2 zincir. Boşlukta 4 trabzan yapmaya başlıyorum. 1 2 3
ve 4. Arada 3 zincir. Tekrar boşlukta 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi karelerimizi yapmaya başlıyoruz. 2 zincir. 4. trabzan tepesinde 1 trabzan. 2 zincir. Trabzanın tepesinde 1 trabzan. 2 zincir. Aynı diğer kenarlarda yaptığımız gibi 1 2 3. zincirin içinde 1 trabzan. Bu iki sırayı da bitirdik. Şimdi birleştirme aşamasına geldik. Diğer tarafa dönüyorum. Şimdi bu köşeyi de birleştiriyoruz. Normal trabzan yapar gibi 3. zincirin içinden 1, yani bu trabzanın yanından beri saymaya başlıyoruz. 1 2 3. 3. zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğimi oradan geçirdikten sonra normal sıraya yapmaya devam ediyoruz. Aynı buradaki gibi. Şimdi 2 kare kesmem gerekiyor. Sırasıyla iz sürme yaparak bu trabzanın tepesine kadar geliyoruz. Ve yeni sıraya bu şekilde başlıyoruz. Gördüğünüz gibi model çok kolay. Hep şu 2 sırayı tekrar ederek modeli yapıyoruz. 2 sırada bir köşeleri birleştiriyoruz. Bu şekilde bunu da sıra sonuna kadar birleştiriyoruz. Kaç sıra eklemek istiyorsak o şekilde ekliyoruz. Benim kullanacağım alanda bu şekilde 3 sıra yeterliydi. Ben aynı şekilde 3. sırayı da ekledim. Bakın aynı şekilde başlayıp bunu da 3. sırayı da bu şekilde ekledim. Kaç sıra yapmak istiyorsanız bunu yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapalım. Son birleştirmesi de bakın sıra sonuna kadar yaptım. Aynı 3. zincirin içinden sonuncu kutuyu da aynı şekilde birleştiriyoruz. 1 2 3. 3. zincirin içinden ilmeğimi alıyorum. İpimi burada kesmiyorum. Burada sökülme olmasın diye aynı sıralardaki gibi buraya kadar iz sürme yapabilirsiniz. Ya da direkt trabzan tepesine gelip bu şekilde bir zincir yaparak ipinizi bu şekilde burada da kesebilirsiniz. Her türlü yapabilirsiniz. İsterseniz buraya kadar iz sürme yapın, isterseniz bu şekilde burada bitirin. İpinizi kesip sırayı bitiriyoruz. Dediğim gibi buna kaç sıra eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Bu şekilde şeritlerimizi tamamladıktan sonra ben 3 şeritli olarak yaptım. Benim için yeterli. Bir sıra daha eklersem çok geniş olacak. Şimdi püskülü yapılışına geçebiliriz. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde
sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla iki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Şimdi püsküllerim hazır. Bu şekilde püskülümü hazırladım. Elinize ne kadar fazla dolarsanız püskülünüz büyük olur. Bakın ben bunu 25 defa doladım. Videoda 15 gösterdim. Daha çok dolayınca daha çok ip gidiyor. O yüzden ben 15 defa gösteriyorum. Bu şekilde 19 mm tahta boncuk kullanıyorum. İpimi içinden geçiriyorum. Burası başlangıç kısmı. Başlangıç kısmının bu şekilde ortada boşlukta püskülümü takıyorum. İpimin tekini geçiriyorum. Diğer ucuyla 2 sıkı düğüm atıyorum. Sırasıyla ilk önce boncuğun içinden ikisini birlikte ipimin, sonra püskülümün içine doğru çektiriyorum. Bu bağladığımız ipleri isterseniz arkada dantelin içinde de saklayabilirsiniz. Bu şekilde olunca daha temiz duruyor. Başlangıç kısmına buraya ekliyoruz. Bitiş kısmına da aynı bu boşlukta püskülümüzü bağlıyoruz. Boncuğun içinden ipimi geçiriyorum. Bakın bu direkt boşluktan ipimin tekini alıyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Boncuğun içinden beri iplerimi aşağıya çekiyorum. Püskülün içinden beri iplerimi içine doğru çekiyorum. Bu şekilde sırasıyla bütün püsküllerimizi takıyoruz. İki tarafında püsküllerini taktım. Şimdi modeli tersten ütüleyip geliyorum. Benim ipim ütüye elverişli olduğu için tersten ütüleyebiliyorum. Şimdi ütüleyip size bitmiş halini göstereceğim. Modelin bitmiş hali de bu şekilde. Hafif tersten ütüledim. Ütülenince daha iyi durdu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kolay gelsin.